Arabayı teslim ettik. 2 günde ne kadar yaktım onu hesapladım. 3200. Öyle gelirseniz kiralayın, sürün, korkmayın, çekinmeyin. Sadece trafik kurallarına, hız limitlerine uyun. Evet, Sırbistan'ın iş kentine geldik. Yarım saat molamız var. Of, uyanamadım daha. Güzel bir Ohri sabahından herkese günaydın. Gene burada yattım bu şekilde. Eşyalar orada. Saat kaç? Saat 6. Yani uyudum uyumadım arası bir şey. Bugün Sırbistan'a geçeceğiz. Arabayı Üsküp'e götürüp teslim edeceğim. Oradan da otobüs bulup Sırbistan'a geçmeyi planlıyorum. İnşallah planlarda bir terslik gitmez. Öyle. Bayağı yorgunum, uyanamadım. Acaba göle mi girsem diyorum da çok soğuk. Şu an acayip etraf soğuk. Bakalım nasıl geçecek günümüz, göreceğiz şimdi. Bir de sabah göstereyim size buraları. Güzel ve serin bir sabahta Ohri Gölü'nün o güzel sularına, temiz sularına, serin sularına ve bu güzel şehire elveda diyoruz. Gelecek olanlar bence 2 gün ayırabilirler. Gayet dolu dolu geçirirsiniz diye düşünüyorum. Yolcu yolunda gerek. Ben de yavaş yavaş kaçayım. Evet, size biraz Ohri şehir merkezini göstereyim. Şöyle güzel bir Makedon şarkısı, türküsü daha doğrusu eşliğinde. Şeyden bahsedeyim. Burada araba kullanmak acayip güzel, acayip kolay. İnşallah erken konuşmuyorumdur ama 2 gündür kullanıyorum. İnsanlar trafik kurallarına o kadar uyuyor ki sadece binde bir denk gelir hani öyle kötü kullananlar. Kavşak kurallarına acayip uyuyorlar. Kavşak kurallarında çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Acayip uyuyorlar yani. Onlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet saygılılar, bekliyorlar. Hiç arkadan korna falan yok. O yüzden gelirseniz bu tarafta araba kiralamayı düşünebilirsiniz. Çok da rahat edersiniz. Hele benim gibi tek değil de fazla kişiyseniz zaten kesinlikle rahat edersiniz. Ücret olarak. Çünkü buraya geliş 15 euro diye biliyorum Üsküp'ten. Birkaç kişi olsanız zaten arabanın kirası, günlük kirası 30 bulursanız eğer sezon içi değilse 30 eurodan başlıyor. Benim kiraladığım 50 euro civarında. 50 euro hatta civarında değil. Öyle gelirseniz kiralayın, sürün, korkmayın, çekinmeyin. Sadece trafik kurallarına, hız limitlerine uyun. Onlar biraz sıkıntı, onlar da yavaşlık. Mesela şu yola 80 diyor. 80'i geçemiyorsunuz. Radarlar çok fazla var. Onlara dikkat ederseniz bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Her yerde çiğ var, bakar mısınız? Şu karşıda görülen isli yer çiğ. Hava şu an bakın kaç derece? 18 derece. Gece acayip düşüyor ya. 15 derecelere kadar düşüyor. Gündüzde 30'ları geçiyor tekrar. Ohri'de dönerken yollar bu şekilde gene dar. Bazı yerleri genişliyor, bazı yerleri bu şekilde dar devam ediyor. Size dereceyi göstereceğim. 14 derece. Acayip serin ya buralar. Arabayı teslim ettik. 2 günde ne kadar yaktım onu hesapladım. 3200 denar, aşağı yukarı 1600-1800 lira falan yaktım. Kilometreye bakmadım ama epey bir gezdim ya. Tüm yani Makedonya'yı altın üstüne getirdim sayılır. Videolarda zaten görüyorsunuz. Şimdi yüklendim. Eşyaları bu ağrıyan belimle Üsküp otogarına doğru gidiyorum. Otogar aşağı yukarı 4 kilometre falan. Şöyle Vardar'ın kenarından yavaş yavaş yürüye gideceğim. Ama zor ya, gerçekten çok zor. Çünkü yine fazla kaçırmışım yükleri. Şunu yapamıyorum ya. Az eşyayla idare etmeyi öğrenemedim. Öğrenmem lazım. Eşek gibi yük taşımamak için. Şimdi saate falan bakamadım internet olmadığı için. Saat 1'de bir tane görünüyordu. Çok önceleri bak buraya gelmeden önce. Ha bu arada nereye gideceğimden bahsettim mi hatırlamıyorum. Bugün ben Belgrad'a geçeceğim. Belgrad'da kalacağım. Önce Niş'e geçesim vardı fakat baktım ki olan para durumu birçok şehri görmeye yetmeyecek. O yüzden belli başlı yerleri öncelik vereceğim. Kalan para ve zaman olursa da ona göre farklı şehirlere yönelirim. Şimdi yavaş yavaş devam edelim otogara doğru.
Evet, otogara geldim. 20-25 dakika sürüyor şehir merkezinden otogar buraya. Küçük bir yer zaten, şimdi göstereceğim. Karşı tarafta bilet yerleri var. Hemen oraları göstereyim ben. Şöyle bekleme yeri var. Burada bekliyoruz. Şu karşıda saatimiz gelince dışarıya çıkarıyorlar. Şimdi size göstereyim bileti ve bileti nereden aldığınızı. Bu arada parkla ilgili olan bilgilendirmeyi artık Sırbistan'a geçiş yapınca söyleyeceğim ama mutlaka söyleyeceğim, aklımda o. Çok fazla konuşamıyorum, ses rahatsız etmeyelim insanları. Başka aklımda bir şeyler vardı ama neyse, gelince söylerim artık. Karşı taraftan giriyorsunuz. Biletleri hemen şurada karşıda beyazlı kızın olduğu yerden alıyorsunuz. Information'ın yanında Exchange Office de var. Oradan paranızı dönüştürebilirsiniz. Sırbistan'a geçeceğim ben. Oradan, o yüzden dinar yaptım hemen. Market burada. Hemen çıkış burada. Arka tarafında da şu ileride tuvaletler var. Tuvaletler 20 dinar ücretli. Saat 1.10'da kalkacak otobüs. Şöyle biletimi göstereyim. 1'i 10 geçe kalkacak. Fiyatı hemen aşağıda yazıyor. 2030 dinar. Şurada peron yazıyor. Peron 4. Hemen altındaki de koltuk numarası. O da 4 numara. İnşallah sınırda bir sıkıntı çıkmaz. Dışarısı da şöyle. Çok küçük bir otogar zaten. Bu otogarın hemen yan tarafında da tren istasyonu var. Hemen çok yakın, bitişik. Terminalin dışı da bu şekilde. Zaten biliyorsunuz, daha önceki videoda şu benzinliğin hemen arkasında hostelde kalmıştım ilk geldiğimde. Terminalde bu şekilde ilerliyor bu sıralardan. Şu arka tarafında otogar. Şu binanın arkasında da, hemen arkasında da tren istasyonu var. Benim de 4 numaralı peronda şuraya yanaşacak. Buradan bineceğim. Tek sıkıntım, sınırda korkuttular beni ya. Sıkıntı yapıyorlar vesaire bilmem ne dediler. Umarım yapmıyorlardır. Sırplar Türkler için. Rahatlıkla geçeriz. Airbnb değil, Booking'ten yerimi de ayırttım. Bir sıkıntı olmazsa akşam 9 gibi orada olacağım. 7,5 saat sürüyor bu arada yol. Aslında arabayla baktım 4,5 saat falan sürüyor. Otobüs çok geri uğruyor ya da bir de şeyden sanırım. Yollar dar, hız limiti var. O yüzden yavaş yavaş gittiği için bu kadar sürüyor diye düşünüyorum. Gidince göreceğiz. Sırbistan yolculuğum. Evet, sınırı geçtik çok şükür. Yani bayağı bir tedirgin oluyordum ama tedirgin olduğum kadar da varmış. Çünkü saçma sapan bir sürü soru sordular. Farklı ülkelerin vatandaşları tak 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 geçti. Sıra bize geldi. Bir pasaportu gördü, bordoyu. İşte kaç para alıyorsun? Kaç para ile geldi? 35 bin lira de var benim hesabımda. 35 bin lirayı alıyor, orada hesap makinesinde hesaplıyor. Arkasından ne iş yapıyorsun? İşte öğretmen kimlik kartım falan yanındaydı, onu gösterdim. Ya bir sürü soru yani. Bayağı aldı makineyi hesaplıyor yani. Yanında ne kadar nakit var, ne kadar kalacaksın. Bilmiyorum ya, çok fazla mı ayrımcılık mı yoksa klasik değil yani. Klasik olsa diğerlerine de soracaklar ama diğer pasaport Hindistanlılar vardı mesela. Onlara bile soru sormadı yani. Gerçekten sormadı. Şak diye geçti. Gösterdi, okuttu, bastı dambayı, geçirdi. Ülkemiz adına üzülüyorum. Yani benim gibi böyle seyahat eden, bu pasaportu kullanıp da bu pasaport dolayısıyla böyle kaçıncı sınıf vatandaş konumuna düşen bizlere üzülüyorum. Umarım düzelir. Neyse, moralimizi bozmaya gerek yok. Tatilimize devam, güzel videolara devam. Her
Niş kentine geldik. Yarım saat molamız var. Tuvalet vesaireyi kullandık. Şimdi öyle sağa sola bir bakıyorum. Burası için zaman ayırmıştım. Fakat maddi sıkıntılardan dolayı, maddi yetersizlikten dolayı daha doğrusu bu tarafa uğrayamayacağım. Belki bir sonrakine. Gelmek isteyenler mutlaka gelsin çünkü şehir çok eski. Her tarafında müze var. Gelirken tabi her yerde tabelası vardı, müze tabelaları. Sovyet Rusya'nın izlerini çok taşıyor. Binalar çok eski. Rus binaları, Rus mimarisi çok yaygın. Zaten eski bir şehir görünce göreceksiniz. Şeyden bahsedeyim bir de. Petrol burada, gaz burada, gaz diyorum. Benzin burada acayip pahalı. 65 liraya falan geliyor litresi. Yani şu an için onu söyleyebilirim fiyat olarak. Onun dışında pazar, market bakarız. Makedonya'da bakamadık çünkü Makedonya'da açıkçası onları gösterecek kadar zamanım yoktu. Yani etrafı göstermem daha iyiydi benim için. Çünkü market fiyatları ile ilgili videolar zaten daha çok var YouTube'da. Bilmiyorum, belki döndüğümde gösteririm. Bir de size Niş'in otogarını göstereyim. Sırbistan'da her otogar bu şekilde küçük. Aslında burası buradaki otogar gene şeyden büyük. Üsküp otogarından büyük. Bakın otobüslerin hepsi tek bir firmaya ait. Hepsi Niş Express olarak geçiyor. Benim de geldiğim şu karşıdaki otobüs. Öyle. Saat 6'da devam edeceğiz. Büyük ihtimal bir 3-3,5 saat daha yolumuz var. Yani her yere uğradığı için o yüzden çok fazla zaman alıyor. Sonunda başardık. Başardık diyorum çünkü 8 saattir yollardayım. Belgrad'a geldik. Şimdi hostele doğru yürüyorum. Yakınmış. Otobüs durağı diyorum. Otobüs istasyonu ile o hostel arasında 1 kilometre yol var. O yüzden hiç dolmuş vesaireye binmedim. Şöyle biraz durayım. Tabii gelirseniz otobüs işinde söyleyeceğim. Biletler var. O biletlerle 1 günlük, 3 günlük veya 5 günlük alabiliyorsunuz. Bir günün ücreti 250 denar. Denarı 3.27'ye bölün. O şekilde Türk parasını elde ediyorsunuz. 3 günlüğü 700 denar, 5 günlüğü 1000 denar olarak baktım ben internetten, kendi sitesinden. Ayrıyetten daha az otobüse bineceğinizi düşünüyorsanız 89 denara tek kullanımlık biletler var. Ve bu tek kullanımlık biletlerin şöyle bir faydası da var. 90 dakika içerisinde kullanabiliyorsunuz. Birkaç kere binebiliyorsunuz ya da aktarma yaptığınızda kullanabiliyorsunuz ücret ödemeden. Birinci ve ikinci toplu ulaşım araçları için geçerli olduğu yazıyordu internette. Otobüs yolculuğu güzeldi ama sadece çok fazla yere uğradığı için bayağı bir uzun sürdü. Onun dışında başka bir şey var mı? Şimdilik bu kadar. Evet, herhangi bir şey olmazsa bugünü burada sonlandıralım. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.